Herkese selam. İlginizle, sevginizle, bin bir emekle büyüttüğünüz orkideniz yeni yapraklar çıkarmış, kökleri gayet sağlıklı görünen, yeni kökler veren, çiçek açmasını dört gözle beklediğiniz orkidenizin gelişimi birden durdu. Yapraklarında böyle kabarcıklar ve sarı lekelenmeler mi gördünüz? Tüm suçlu bu yürüyen küçük arkadaş yani tripsler olabilir. Tripsler genellikle yaprak ve yaprak aralarında ve yüzeye yakın yerlerde yaşarlar. Halka olarak doğradığınız bir dilim patatesi orkidenizin üzerine yerleştirdiğinizde tripslerin üzerine çıktığını göreceksiniz. Patates yerine elma dilimi de kullanabilirsiniz. Tripslerle mücadelede kullanacağımız doğal içeriğimiz nem yağı. Neem yağı doğal bir böcek düzenleyicisidir. Larva ve erişkinlerin beslenmesini engeller, üremelerini yavaşlatır veya durdurur. Yumurtadan çıkışı azaltır. Haftalık düzenli kullanımda popülasyonu kontrollü şekilde düşürür. Neem yağının bazı avantajları vardır. Öncelikle organiktir ve kimyasal ilaçlara karşı daha güvenlidir. Bitkiye zarar vermez, döngüyü bozarak popülasyonu zayıflatır. Bu orkidemi indirimden almıştım. Yaprağındaki büyük zedelenme onu satın aldığımda vardı. Eve getirdiğim tüm orkidelerime yaptığım gibi onun da saksısını değiştirmiş, yeni toprakla doldurmuş ve köklerini, dallarını tarçınlı suyla dezenfekte etmiştim. Ve bu aşamalardan sonra onu diğer orkidelerimin yanına koymuştum. Buna çok dikkat etmeniz gerekli. Marketten yeni getirdiğiniz orkidenizi hemen diğer çiçeklerinizin, orkidelerinizin yanına koyarsanız üzerinde bulunan thrips, mealybugs yani unlu bit böcekleri ve örümcek gibi, böcek akarları gibi zararlılar diğer bitkilerinize, çiçeklerinize de bulaşabilir ve böceklerle mücadele etmek gerçekten zor. Ben tüm orkidelerime doğal sıvı besinler veriyorum. Bunları evdeki içeriklerle hazırlıyorum ve dönüşümlü olarak orkidelerime uyguluyorum. Bu uygulamalar sonucunda bu orkidem kısa sürede yeni kökler ve ortasında görmüş olduğunuz bu bebek yaprağı çıkarttı. Her şeyiyle çok mutlu ve sağlıklı bir orkideydi. Ta ki onu yeni yerine alıncaya kadar. Orkidelerimin yapraklarını 2 günde bir kontrol ediyorum. Altlarına, üstlerine bakıyorum. Herhangi bir bozulma, böceklenme var mı diye. Bu orkidemin bebek yaprağının üzerinde sarı damlacıklar ve bir takım kabarıklıklar gördüm. Tüm bunlar sadece bir hafta içerisinde oldu. Tripslerin yaklaşık 2 yıldır aynı saksıda duran mandalina ağacından geçtiğini düşünüyorum. Bu orkidemi diğer orkidelerden ayırdım ve görmüş olduğunuz neem yağıyla yaprak bakımı yaptım. %40'ın altındaki nem trips için ideal koşulları oluşturur. Hava sirkülasyonunun zayıf olması, yeni alınan bitkilerle taşınma, toprak, yaprak altında yumurta veya larvaların gizlenmesi ve aşırı sıcaklık artışları tripslerin başlıca nedenidir. Ben yaprak temizliği yaptıktan sonra orkide saksısının nem dengesinden yeteri kadar memnun olmadığım için saksı değişimi de yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla kök var. Ancak bazı kökler artık eskimiş ve temizlenmesi gerekiyor. İçi boşalmış, artık kurumuş, iplik gibi olmuş ya da yumuşamış olan kökleri alkolle veya limonla dezenfekte ettiğiniz bir makas yardımıyla kesin. Tripsler yaprak öz suyunu emerek fotosentezi azaltır, tomurcukları dökebilir ve bitki gelişimini durdurur. Hazır saksıyı boşaltmışken orkidemi tamamen böceklerden kurtaracak, mantar enfeksiyonu ve hastalıklara karşı onu koruyacak doğal, etkili bir yöntem uygulayacağım.
2 litre suyun içerisine bir diş sarımsağı ezip koydum ve bir çay kaşığı kadar doğal Arap sabununu karışıma döküyorum ve sadece 3-4 damla olacak şekilde zeytinyağını bu karışıma ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Bu karışımı daha önce aldığım böcekli orkideler için de uygulamıştım ve %100 işe yaramıştı. Bir daha asla o orkidelerimde böcek ve hastalık görmemiştim. 20 dakika beklettiğim bu karışımın içerisine orkidemi koyuyorum ve yaprak aralarını, kökleri, her yerini bir fırça yardımıyla güzelce ovalayarak ama zedelememeye dikkat ederek yıkıyorum. Bu sayede üzerindeki böcek yumurtaları, gözle görülmeyen larvalar da ölecekler ve böcek kontrolünü bu şekilde sağlamış olacağız. Sarımsak doğru miktarda ve düzenli kullanıldığında orkideler için gerçekten çok faydalı, besleyici bir besin. Aynı zamanda antifungal özelliği var ve bitkinin genel bağışıklığını destekliyor. Arap sabunu da bahçecilikte böcek kontrolü için kullanılan en güvenli içeriklerden birisi. Bu karışımda orkidemi temizledikten sonra suyun altında orkidemin yapraklarını ve köklerini güzelce yıkıyorum. Üzerinde bu karışımın kalmamasına özen gösteriyorum. Ve sonrasında temiz ve kuru bir peçeteyle yapraklarını ve yaprak aralarını güzelce kuruluyorum. Yaprak aralarının kuru ve nemli kalması yaprağın ölmesine, mantar hastalığına yakalanmasına neden olabilir. Temizleyip dezenfekte ettiğim saksının en alt kısmına kil bilyesi koyuyorum. Bu drenaj ve saksının genel nem dengesi için çok önemli. Sizler çakıl taşı da kullanabilirsiniz. Orkideyi kökleri saksının kenarına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Hava köklerini de dışarıda bırakmaya dikkat ederek sadece çam kabuğundan oluşan bir karışımı saksımın içerisine yerleştiriyorum. Sizler bu karışıma bir miktar perlit de ekleyebilirsiniz. Bu aşamada köklerin kırılmamasına özen gösterin. Nim yağı ile hazırladığım karışımla diğer orkidelerimin yapraklarını silmeye devam ediyorum. Böceklenmiş orkide için ayrı bir kap ve ayrı bir pamuk kullanmıştım. 500 ml ılık suyun içerisine yarım çay kaşığından birazcık fazla nim yağı ekledim ve üzerine yine yarım çay kaşığı olacak şekilde Arap sabunu koydum ve güzelce karıştırdım. Arap sabunu yoksa sizler bir damla, 2 damla bulaşık deterjanı da ekleyebilirsiniz. Mümkünse doğal bir deterjan olmasını tercih edin. Sabun burada yağın ayrışmasını ve her yere eşit şekilde dağılmasını sağlıyor. Haftada bir düzenli şekilde yaprak üst ve altlarını temizleyebilirsiniz. Düzenli bakımla tripslerin popülasyonunu bozacaksınız ve gün geçtikçe azalıp yok olmalarını sağlayacaksınız. Bu orkidem çiçeklerini döktü ve artık çiçek sapını budama zamanı geldi. Kapalı kısım ve en son çiçeğin döküldüğü kısmın ortasından keskin alkolle ya da limonla temizlenmiş bir makas yardımıyla çiçek sapını kesiyorum ve üzerine kuru tarçın ekliyorum. Kuru tarçın bu bölgenin güvenli bir şekilde kurumasını ve hastalık bulaşmasını engelleyecek. Bu kapalı yerlerden orkide yeni çiçek sapı, çiçek dalları ya da keki çıkaracak. Orkideler için doğal bakım püf noktalarını paylaştığım kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.